Hello, thank you. Yes, YouTuber. You want to talk? Bekar erkeklere Pattaya'yı öneriyorum. Evli çiftlere de Phuket adaları. Şu an fikrimi değiştiriyorum. Yüksek sezonda gelecekseniz eğer bunun fiyatı 80 baht arkadaşlar. Mango içiyorum abi 50 lira. Mango içiyorum 50 lira. 50 lira çok iyiymiş ya. Polis çevirdi 500 baht 1000 baht artık ne kadar koparabilirse sizden. O kadar komisyon oluyor. Bunun dışında bahşiş kazançları var. Türkiye'de 50 TL'ye tavuk pilav kaldı mı ya? Phuket'i kim böyle turistik bir yer haline getirmeyi planladı, bunun reklamını yaptı? Beni tanımayanlarınız için ben Burak. Kendi halinde dünyayı gezen ve deneyimlerini bu kanalda paylaşan bir dostunuzum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Kırmızı limonlu soda. İlginçmiş ya bu. Güzel bir tadı var ama çilekli gibi sanki ya bu. Hiç limon tadı değil de sanki çilek tadı geliyor bundan. Çilek yiyeyim ama muz gibi gelsin. Şimdi tostumuzu da açalım. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir, keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. 7-Eleven'dayım, kahvaltı yapıyorum şu an. Şöyle bir tost aldım kendime, daha doğrusu 2 tane aldım bundan. Bunun tanesi 29 baht. Bugün 1 TL 1 baht eşit değil. Baht biraz daha değer kazandı. Şubat 2025 itibariyle çekiyorum ben bu videoyu. Yani 30 TL falan diyelim, 30-32 TL civarı bir şey yapıyor bu tost. 2 tane aldım ben. Minimum çeşitli tostlar var 7-Eleven'da. Yanına da şöyle 17 bahta, yani yaklaşık 20 TL'ye bir tane soda aldım. Limonlu soda diyor ama kırmızı limonlu soda diyor. Daha çok çilek tadı alıyorum bundan. Hoşuma gitti ama. Şöyle bir kahvaltı yapalım hemen. Sonrasında gezmeye başlayacağım. Burada böyle farklı çeşitlerde tostlar var, hamburgerler var, paketlenmiş yiyecekler var. Bunları alıyorsunuz, kasadaki arkadaşlara veriyorsunuz. Onlar size ısıtıp o şekilde veriyorlar. Böylelikle yemek yiyebiliyorsunuz, karnınızı doyurabiliyorsunuz 7-Eleven'dan. Şimdi bu videoda hep birlikte Phuket Old Town'a gideceğiz arkadaşlar. Ben Phuket'teyim ama Patong bölgesinde kalıyorum. Yani Patong sahilinin olduğu kısımda kalıyorum. Phuket çok büyük bir ada arkadaşlar. Karen Beach var, Patong var, Old Town var. Farklı sahilleri ve kalabileceğiniz, gezebileceğiniz bölgeleri var. Dediğim gibi ben Patong sahilindeyim. Buradan Phuket Old Town'a, yani Eskişehir dedikleri kısma gitmeye çalışacağım. Toplu taşıma gidiyormuş. Dilerseniz mototaksiyle gidebilirsiniz, tuktuklarla gidebilirsiniz, taksiyle gidebilirsiniz ama onlar bir tık pahalı olacaktır. Toplu taşımanın kalktığı, yani otobüslerin geçtiği bir yer söylediler bana hostelden. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Bakalım bulabilirsek uygun fiyatlı yolumuza bakacağız. Bulamazsak mecbur mototaksi falan yaparım diye düşünüyorum. Hazır videonun başındayken bir beğeni, bir yorum atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu seneki hedefim 300.000'e ulaşmak. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de ben video paylaştığımda bazen yorumları geliyor. Yani video paylaşmışsın ama biz görmedik, ana sayfamıza düşmedi, haber gelmedi diye. Abone olduktan sonra orada bildirim kutucuğu var. O zili açarsanız, bildirimleri açarsanız ben video paylaşınca size haber gelecektir dostlar. Bunu da hatırlatmak istedim. Umarım keyifli bir video olur. Yani Phuket Old Town için güzel diyorlar. Bir gidelim görelim istedim. Bakalım nasıl bir yermiş. Trafiğin de ortasında kaldık. Kardeş sana uydum ama bu arkadaşa uydum. Kaldık yolun ortasında. Hiç de vermiyorlar. Bak yaya geçidindeyim ha. Yol da vermiyorlar. Burası Patong sahili arkadaşlar. Patong sahilinin hemen önünden Phuket Old Town'a, yani Eskişehir kısmına giden böyle şehir içi otobüsler var. This. Ha, bu taraftan. Nereden bineceğiz? Arkadan bineceğiz galiba. Aynen öyle. Hello. It's for Phuket Old Town, right? Yes, yeah. Okay, perfect. Thank you. Yakaladık be. Sanırım her saat başı kalkıyor. Sahilin önünden binebilirsiniz arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam 50 ya da 60 baht olması lazım fiyatı. 40 bahtmış. Şu karşıda yazıyor. Gayet güzel. Ya işte taksiye maksiye binseniz, işte mototaksiye binseniz 200-300 bahtlar en az gider diye düşünüyorum ya.
Yakın değil çünkü büyük bir ada burası. O yüzden toplu taşıma seçeneğini iyi değerlendirmek ve öğrenmek gerekiyor. Motor kiralayanlar da var şu arkadaşlar gibi. Günlük 200, 300, 400 baht artık motorun kalitesine göre vesaire değişiyordur diye düşünüyorum. Ama bizim ehliyetler burada geçmiyormuş diye öğrendim. Net bir bilgim yok. Bilgi sahibi olanlar bizi bilgilendirirse çok sevinirim. Uluslararası bir ehliyete sahip olmanız gerekiyor. Bir tane internet sitesi buldum. Oraya bakın derim. Orası size uluslararası ehliyet veriyor mu? Geçerliliği var mı? Bir araştırın. Sitenin ismi şu: internationaldrivingassociation.com. Ben yazacağım alta. Buradan yaptığınız başvuru sonrasında işte birkaç saat içerisinde size internet üzerinden PDF olarak ehliyetiniz gönderiliyormuş. Daha sonrasında sanırım fiziki olarak da gönderiliyormuş. Tabii bir ücret karşılığında. O ehliyetle burada motor kullandığınız zaman işte belirli ülkelerde de geçerliymiş sanırım bu. Ceza yemiyormuşsunuz. Yani ehliyetiniz uluslararası ehliyet oluyormuş. Ama bir araştırın derim, gerçekten öyle mi değil mi? Yani siteyi ben aşağı yazacağım. Bilgi sahibi olan arkadaşlar bizi bilgilendirirse çok sevinirim. Burada çünkü kendi ehliyetimizle motor kiraladık diyelim. Polis çevirdi, 500 baht, 1000 baht, artık ne kadar koparabilirse sizden. Onları vermeyin yani. Eğer uluslararası ehliyete sahip olursanız kafanız rahat olur, başınız ağrımaz. Can I ask a question? What time is go back to Phuket? Patong, sorry. 6 o'clock. 6 o'clock? Yeah, Last. bus. Last part. Thank you. Then 7-Eleven shop inside. 7-Eleven shop inside. Yeah. Okay. Thank you. Arkadaşlar, burası son durak. Şurada indik. Bakın otobüsü tekrardan gösteriyorum. Phuket Patong yazana bineceksiniz. Şimdi burada iniyorsunuz, tamam mı? Market şu tarafta kalıyor dedi abi. Şu ileride bir yerde 7-Eleven market varmış. Onun önünden Patong'a geri dönüş otobüsleri kalkacak. Akşam 6'da son otobüs dedi abla. Duydunuz. Saat şu an 5.30. Sokaklar canlanmaya başladı. 4.30'da başladılar şu tezgahları kurmaya. Yarım saatte tak tak kurdular. 5'te başladı herkes satışa. Sokak trafiğe kapalı. Gayet güzel. Ortada tezgahlar var. Sağda solda bazı dükkanlar var ama onlar da kapalı gibi sanki. Yani otel motel de görüyorum. İnsanların tamamen böyle rahatça gezebileceği ve bir şeyler yiyebileceği bir alana dönüştü burası. İşte gösteri alanları falan var. Çocuklar şarkı söylüyor orada. Sağ tarafta bu kardeşimiz var. Burada bir şeyler çiziyor. İşte 5 dakikada sizin portrenizi çiziyor. Şöyle göstereyim kendisini. Polisler gelip kaldırmaya çalıştı kendisini ama ikna etmiş bak. Burada hemen böyle masaj yapıyorlar. Hızlıdan ayak masajı 200 baht diyor. Ben de hafiften acıktım bu arada. Şöyle bir tur atalım da bir şeyler yiyeceğim ya. Bir de buradaki fiyatlara bakalım. Old Town'da, Phuket Old Town'da fiyatlar nasıl? Ne diyor? Tanesi 100 baht diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Güzel fiyat bence abi. Değil mi? Evet, güzel fiyat. Biz de bakınıyoruz da yani... Tatile mi geldiniz? Aynen. Sen influencer. Evet. Sıkıntı olur mu video çeksem? Yok çek ya, biz rahat insanlarız. Eyvallah. Geniş insanlarız. Kaç gündür buradasınız? Biz 12 gündür 12 buradayız. gündür buradayız. Seyahatimizi Bangkok'tan başlattık. 2 gece orada kaldık. Güzel. Gece Pattaya'da kaldık. 2 gece Phuket'te kaldık. Sonra 2 Phi gece Adası'nda Adalarında kaldık. Peki en çok nereyi beğendiniz? Abi bekar erkekler için Pattaya Kesinlikle tabii ki Pattaya bizim yani. için iyi yani. Ama bir Eğlence de açısından. Phi Adası da çok iyi. Doğal güzellik, işte deniz vesaire açısından da Phuket adaları tavsiye ederiz Pattaya yani. ve Phi Adası'nı gençler için kesinlikle öneririz yani. Kesinlikle Peki gelsinler. fiyat performans olarak nasıl? Pattaya uygundu fiyat En olarak. uygun Pattaya. Zaten Türkiye'den çok uygun yani.
Bizim ülkemiz sağ olsun. Hala Türk lirasıyla gezilir buralar yani. Yani Aynen, 1 lira aynen. olmasına rağmen, fiyatları artmasına rağmen yine de bir mekana gidiyorsun. 1 lira 80 lira. Bak 100 baht. Kesinlikle. Eğlence sektörü çok iyi. Yeme içme nasıl peki? Bir şeyler Yemek yiyebildiniz olayı mi? biraz problem, evet. Problem. Yani Genelde bizim Türk restoranlarına damak tadımıza uymuyor genel olarak. Ama bir şekilde buluyoruz yani yiyecek bir şeyler. Mango içiyorum abi 50 lira. Mango içiyorum 50 lira. 50 lira çok iyiymiş ya. Yani Türkiye'de kahve parası bile değil ama burada bitiremiyoruz bile Fiyat yani. performans olarak gerçekten Tayland'ı beğendik, memnun kaldık. Önerirsiniz o zaman izleyiciler için. Bekar erkeklere Pattaya öneriyoruz. Yani- Evli çiftlere de Phuket adaları. Bir de burada insanlar genel olarak hep mutlu. Mutlu var. Ve Türkiye'de- hep aktivite var yani. Türkiye'de maalesef insanlar artık Abi şimdi Pattaya dedin de bekar çiftler için. Ben şu Phuket Patong'daki meşhur caddeyi de dolaştım. Orası da bayağı hızlı gözüküyor ya. Pattaya Patong'dan daha iyi. Çok daha iyi. Biz birkaç saat önce Patong'daydık. Yine oradaydık zaten. Oradaydı tamam. Oralarda geçiyoruz. Yani biz her yerdeyiz. Ben de yeni geldim de Sen yeni mi geldin? Patong'da kalıyorum ben de. Abi baktım herkes diyor ki Pattaya daha hızlı. Aa, baktım Patong da hızlı Pattaya, yani. Patong'dan daha ucuz ve daha hızlı bir yer. Evet, daha Ben o kadar söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce Pattaya'daydım. Evet Değil mi? doğru orası da hızlı. Evet. Walking Street'e gittim evet. Güzel mesela Boss diye bir mekan vardı normal gece kulübü. Ice Bar'a gittik biz, o da değişik bir deneyimdi. Eksi 11 derecede bira içiyorsun. Pattaya babaysa çocuk da Patong Patong, yani. aynen. Öyle yani. Babayla çocuğu ayırmayın, ikisine birden gidin. Aynen. Dostum kesinlikle. sana seyahat. Eyvallah çok teşekkürler çok memnun olduk. Kendinize çok iyi Instagram'ını falan bakın. söyle de biz de Olur. Burak Durgun hem YouTube hem Instagram Burak Durgun takip Burak edebilirsiniz. Durgun. Burak Durgun eyvallah görüşmek üzere. Eyvallah. Kapın kahve eyvallah. Tiyoları aldınız arkadaşlar yani bekar erkekler önce Pattaya'ya sonra Patong'a. Ben Patong'da gezdim biraz böyle ya tabii Pattaya çok doğru söylüyorlar çok daha canlı. Ama Patong'un da aşağı kalır yanı yok bence. Orası da değişik bir yer. Mesela burada bu ne? Fil. Anahtarlık yapmışlar filden. Bir tanesini 69'a satıyor. Acaba arkadaşı 69'da durduran ne oldu? Yani niye 70 değil? Niye 65 değil? Niye 69? Arkadaşlar şimdi pattaya yapan bir yer buldum kendime. Burada malzemeleri var. Hemen önünüzde hazırlıyor, veriyor. Ne kadar fiyatı? 65 baht. Şöyle ablamız hemen hızlıdan hazırladı. Bir çubuk alacağım kendime. Bir de şundan alayım bakayım. Belki yiyemeyebilirim. Çok emin değilim. Limon var mı? Limon var. Şöyle limonumuzu da alıyoruz. Kenara koyuyoruz. Çok güzel oluyor limonlu. Burada yemeklere böyle birazcık limon sıktığınız zaman çok güzel bir lezzet yakalıyorsunuz. Ben de bunu son zamanlarda keşfettim. Normalde her yemeğe limon sıkılmaz bence. Çubuk kullanımını da çok iyiyim diyemem ama bir derece kullanabiliyorum ya. En azından yamuk yumuk da olsa tutabiliyorum, alabiliyorum, yiyebiliyorum. Benim sipariş vermemle hazırlaması arasında 30 saniye. Tak 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 hemen hızlıdan hazırlıyorlar. Çok lezzetli. Buna bayılıyorum ya. Gerçekten bayılıyorum buna. Buranın geleneksel yemeği arkadaşlar Pad Thai. 65 baht 66-67 TL gibi bir şey yapıyor. Noodle'lı, çeşitli sebzeli. Ondan sonra işte taze soğan falan koyuyor. Tofu diye bir şey var. Şöyle göstereyim sizlere, onu koyuyor. Daha sonrasında dilerseniz tavuk eti, dilerseniz deniz ürünü, domuz eti tercih edenler için domuz eti. Karıştırıyor hepsini. Gayet güzel bir yiyecek oluyor. Yemeğin üzerine meyve suyu iyi gider diye düşündüm arkadaşlar. Şöyle bir şey içeceğim. Bunu jelibon olarak tanımladı abla. Şimdi bunun üzerine ben passion fruit aldım. It's passion fruit, right? Yes. Aynen passion fruit aldım abi. Şöyle göstereyim. Buradan bir tane seçiyorsunuz. Dilerseniz bunu sade de içebilirsiniz ama ben bununla karıştırmak istedim. Şimdi abla ona ekledi. Direkt mi içeceğim yoksa şeyde çekecek mi çok emin olamadım. Ha yok, direkt karıştırıyor. Şahane oldu ya. Bir de parçacık halinde geliyor ağzınıza o jelibonlar. Passion fruit ejder meyvesi değildi galiba. Passion fruit neydi ya? Hangi meyveydi unuttum. Mükemmel, mükemmel. Bir de buz koydu abla. Güzel, serin serin, çok iyi gidiyor. Bunun fiyatı 80 baht arkadaşlar. Yani 82 TL, 83 TL gibi bir şey yapıyor. Şahane ya. Ben buna habire greyfurt deyip duruyordum ya arkadaşlar. Pomelo isminde bir meyve. Bakın yazılışı şu şekilde. Pomelo. İlk defa meyvenin kendisini gördüm. Bu şekilde bir meyveymiş. Ablamız burada hemen soyuyor. Aslında greyfurt gillerden ya bu bence. Baksanıza çok benziyor. Zarı var. Zarını soyuyor. Daha sonrasında işte o iç kısmı kalıyor. Bunu da böyle paketleyip satıyor. Yani meyvenin adı greyfurt olmayabilir ama o gillerden bence. Yani o kadar çok benziyor ki sadece dışarıdan biraz farklı bir meyveymiş gibi duruyor ama iç kısmı aynı ya.
bu tarz renkli binaları ne zaman görsem Güney Amerika aklıma geliyor. Özellikle Kolombiya. Yani şöyle renkli binaları görünce sanki Kolombiya'nın sıradan bir kasabasında dolaşıyormuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Bu sokağın başından başladım yürümeye, daha doğrusu caddeyi kapatmışlar. Caddenin başından başladım yürümeye. Bir şeyler de denedik, etrafı da gördük. Sonuna kadar geldik şimdi. Phuket Adası'nın ana yerleşim bölgesi burası. Şu an biz turistik bir caddesindeyiz. Caddeyi kapatmışlar. Ama şu an bulunduğumuz bu muhitte aslında insanlar yaşıyorlar. Ben tabii bu tarafta kalmıyorum. Dilerseniz burada da konaklama seçenekleri var. Burada da kalabilirsiniz. Ama ben Patong'da kalmayı tercih ediyorum. Farklı sahillerde de kalabilirsiniz. Yani Phuket Adası bayağı büyük. Farklı farklı sahillere yerleşim yerleri, ufak kasabalar kurmuşlar. Oralarda hem yaşıyorlar hem de turistlerden para kazanıyorlar. Şu an en büyük gelir kaynakları turizm arkadaşlar. Peki turizmden önce bu insanlar nasıl para kazanıyordu diye bir araştırma yaptığımda şöyle bir bilgiye rastladım. Kauçuk ve kala endüstrisinden para kazanıyorlarmış. Sonrasında Phuket'i kim böyle turistik bir yer haline getirmeyi planladı, bunun reklamını yaptı, programını yaptı bilmiyorum ama şu an dünya üzerindeki en kalabalık, en turistik noktalardan bir tanesi arkadaşlar burası. Yani şahane bir planlama, şahane bir programlama. Reklam desen zaten muhteşem. Gerçekten çok güzel reklamını yapıyorlar buranın. Ve gördüğünüz gibi dünyanın dört bir yanından, farklı ülkelerinden, farklı kültürlerinden insanlar geliyorlar burada. Geziyorlar, seyahat ediyorlar. Özellikle Ocak, Şubat, Mart yüksek sezon. Konaklama da pahalı. Belki uçaklar da zamlanıyordur. İşte yeme içme zamlanıyordur. Turlar zamlanıyordur. Çünkü adım atacak yer yok. Ama fiyatları aşağı yukarı göstermeye çalışıyorum ben videolarımda. Bir kabataslak bütçe oluşturabilirsiniz kendinize eğer buraya gelecekseniz. Arkadaşlar 50 bahta, yani aşağı yukarı 50-52 TL'ye tavuk pilav satıyorlar burada. Türkiye'de 50 TL'ye tavuk pilav kaldı mı ya? Şöyle bir tabak alıyorsunuz. Yanında da ketçap mayonez veriyorlar. Dilerseniz salata falan da veriyorlar. Türkiye'de 50 TL'ye herhangi bir şey yiyebiliyor musunuz? Yani yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir konuşalım, tartışalım bakalım ne yiyebiliyormuşuz, ne içebiliyormuşuz. 50 TL'ye tavuk pilav veriyorlar burada. Bu arada Phuket özelinde konuşacak olursam burada bayağı bir Müslüman nüfusla karşılaştım. Cami filan da var. O yüzden birçok restoranda böyle helal etiketi var. Helal et satıyoruz gibisinden etiket yapıştırmışlar. Gönül rahatlığıyla eğer öyle bir hassasiyetiniz varsa yemek yiyebilirsiniz. Kapattıkları bu cadde çok güzelmiş ama yalnız fark ettiniz mi bilmiyorum. Evler daha böyle bir rengarenk. Gezmeye başladığımız caddede öyle değildi. 3-4 caddeyi kapatmışlar, böyle panayır alanına çevirmişler. Bir sürü yemek satıyorlar, içecek satıyorlar, kıyafet satıyorlar. Aklınıza ne gelebilirse yani. Çin yeni yılı bitti ama eğlenceler devam ediyor işte dediğim gibi. O yüzden farklı farklı etkinlikleri görebiliyorsunuz. Çok kalabalık ya. Mesela bak 150 baht, 200 baht bu çantalar. Gayet güzel ha. Yani buraya geliyorsanız diyelim hatıra alınır. Bence alınır. Tayland yazıyor, filli milli. Burada şallar var 100 bahta. Düz hesap 100 TL diyeyim ben. Sarı ışıkları yaktılar. Daha böyle hoş bir ambiyans oldu. Feci bir kalabalık var ya. Bazı noktalarda adım atamıyorsunuz. Yani böyle itiş kakış ilerliyor insanlar. Oo, fenaymış burası ya. Baksanıza insan seli geliyor resmen. Hem gidiyor hem geliyor. Aman aman pardon abi. Pardon. Tamam. Türk müsün? Üzbek. Üzbek. Anlaşıyoruz da. А то что, слоны, олени? Ну-ка, идемте. Вот здесь хотите? Orta Asya'dan gelen de çok var buraya. Hem çalışmaya geliyorlar hem tatil yapmaya geliyorlar.
Burada da çocuklar yöresel dansları yapıyor arkadaşlar. Kızların tırnaklarına dikkat ettiniz mi? Kafada bir tane taç var. Bir tane erkek var. O da beyaz saçlı ve maskeli. Bak karşı tarafta bir şeyler yapıyor. Şu an fikrimi değiştiriyorum. Yüksek sezonda gelecekseniz eğer 2-3 kere düşünün. Adım atamıyorum. Hiçbir şeyin tadına varamıyorsun ki ya. Bir şey yiyeceksin, kalabalık. Bak hava karardıktan sonra birden bir kalabalık çöktü. Fark ettin mi? Acayip bir kalabalık var ya. Yemek yiyeceğim, yanaşamıyorum. Karnım da çok doymadı açıkçası. Bir şey yiyeyim diyorum ama her şeyin önünde sıra var. Adım atamıyorsun. Bence birkaç kere düşünün eğer yüksek sezonda gelecekseniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar kendime Grab'den motor çağırdım şimdi. Çünkü saat 6'da toplu taşıma sondu. 160 bahta beni Patong'a götürecek. Patong da yakın bir yer değil yani. Old Town'dan Patong arası 160 normaldir bence bu saatte ya. Bilmiyorum. Sokaktan herhangi bir motorla ya da işte tuktukla pazarlık yapsaydım eminim daha pahalıya fiyat çekeceklerdi. Taksi uygulamalarından çağırsanız biraz daha tasarruf edersiniz. Thank you, Kapun Kap. Thank you. Hello, thank you. Yes, YouTuber. You want to talk? No, I record myself. You see? No, it's me. Look. No, I record myself. Burada şeyi sevmiyorlar. İşte masaj salonunun önünden geçtim biraz önce. Aynı yoldan geçiyorum 2 gündür, sürekli laf atıyorlar. Bir de kırmızı tişörtümü giyiyorum. İşte Çin Yeni Yıl yazıyor ya önünde, bana laf atıyorlar. Oradan bir tanış olduk. Yine bağıracaklarını bildiğim için kameranın kayıt tuşuna bastım. Şimdi burada da bir ekip vardı, o da tanıyordu beni ama bunların şu an bir ekip var, pazarlık yapıyorlar. Müşteri. Burada durum şu. Şu an Patong'a döndüm arkadaşlar bu arada. Old Town'dan buraya geldim. Çok kalabalık doğrusu. Gerçekten adım atacak alan yok. Bir şey yapamıyorsunuz. Dedim en iyisi Patong'a döneyim. Bir de birazcık burayı göstereyim istedim. Şimdi burada bir sürü masaj salonu var arkadaşlar. Sağlı sollu. Pazarlık yapıyorsunuz burada işte. Şöyle bir pazarlık. Nasıl bir masaj istiyorsun? Şimdi normal masaj muhabbetiyle başlıyor. Sonrasında diyor ki masajın sonunda ne istersin? Onun üzerinden pazarlık yapıyorlar. Yoksa tabii fiyata bakıyorsunuz. Ayak masajı, işte omuz masajı, yağlı masaj, tay masajı. Onda pazarlık yok. Sabit fiyat. Diğerinde pazarlık yapıyordu. Hintliler vardı. Hintler bayağı bir kalabalık gruplar halinde pazarlığa tutuşuyorlar tay kadınlarıyla her yerde. Şöyle atlayacağım. Başka türlü geçilmiyor ya. Yol vermiyorlar. Yaya geçidi mesela yol vermiyor. Fiyat listesi var. Masaj salonuna geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçeride masaj yaptırıyorlar. Ayak masajı diyor. 30 dakikası 200 baht diyor. İşte kafa ve sırt masajı diyor. Onun da 30 dakikası 200 baht diyor. Başka burada yağlı masaj var. 1 saati 500. İşte tay masajı ile yağlı masajı birleştirip 1 saatini 500'e yapıyorlar. 500 baht. Sırt masajı 30 dakikası 300 baht. 1 saati 500 baht. Şöyle tutayım arkadaşlar, fiyatları görmüş olun. Thank you Kapun Kap. Şimdi bunlar normal masaj. Normal masajda kastında giriyorsunuz. Fiyat neyse masajınızı yaptırıyorsunuz. Dilerseniz masajı yapan kişiye bahşiş veriyorsunuz. Ama burada bir de şöyle bir durum var. Mesela bakın burada da bir masaj salonu var. Burada bazı masaj salonunda mesela benim yanından geçtiğim bu masaj salonları vardı ya, bağırdılar bana. Orada şöyle oluyor. Diyorsun ki ben şu masajı yaptırmak istiyorum. Tamam. Gidiyorsun masajını yaptırıyorsun. Ya masajı yaptırmadan önce ya da yaptırdıktan sonra sana şöyle bir şey soruyormuş. Özel bir şey ister misin? Fiyatta anlaşıyorsunuz. Onu size yapıyor arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum. Çok da detaya girmeyeceğim çünkü aileler izliyor, çocuklar izliyor. Ama siz anladınız mevzuyu. Bayağı bir sohbet ettim ama yani dediğim gibi
Kırmızı tişört harbiden dikkat çekiyormuş. Bak aldığım zamandan beri tabii burada her turiste bağırıyorlar. Ondan ayrı söylüyorum bunu da. Şey yapıyorlar yani böyle gel gel sohbet edelim diyorlar. Başlıyor sohbete. Diyorum ki masaj yaptırmayacağım. Olsun diyor gel yanımızda dur 2 dakika sohbet edelim diyor. Sıcakkanlılar, bayağı sıcakkanlılar ya. Öyle şey de yok ben masaj istemiyorum deyince zorlamıyorlar bu arada. Bayağı bir oturduk sohbet ettik yani. Sordum her şeyi sordum açık açık. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii masaj salonunda değişiyordur bu ama atıyorum bir masaj yaptı diyelim tamam mı? Bunun karşılığında şöyle bir ücret politikası varmış. Buradaki kadınlar şöyle para kazanıyormuş. Masajı yaptı. Atıyorum 400 baht tamam mı? Tabii dediğim gibi masaj salonundan diğerine fark ediyordur bu fiyatlar. Diyormuş ki 400 baht ücreti ödüyorsunuz siz mekana. O masajı yapan kişiye 100 bahtını veriyormuş. Yani komisyon gibi düşünebilirsiniz. Sabit bir maaş yok, sabit bir ücret yok. Komisyon karşılığı kaç kişiye masaj yaparsa o kadar komisyon oluyor. Bunun dışında bahşiş kazançları var. Dediğim gibi bazı masaj salonlarında da işte özel şeyler istiyorsanız onların da tabii parasal karşılığı oluyor. Direkt o kişiye veriyorsunuz paraları. Durum böyleymiş arkadaşlar. Ha burada da tuk var bir tane. Taş kağıt makas oynuyorlar. Sorry. Ben mi vurdum, ablam mı vurdu anlamadım da. Yalnız bir şeye de dikkat edeceğim. Bayağı bir çöp atılıyor yerlere. Pis yani. Yiyip atıyorlar. İçip atıyorlar. Çöp tenekesi çok nadiren görüyorsunuz. Çöp poşeti çok nadiren görüyorsunuz. Mesela bu. Bu bir çöp poşeti. Bayağı böyle çuval açmışlar. Çok nadiren görüyorsunuz yani. O yüzden takır takır atıyor insanlar. Bu bir bahane değil. Atmamaları gerekiyor. Ama biraz da çöp tenekesi koymak da gerekiyor yani. Belediyeye sesleniyoruz. Burası da Patong'un Barlar Sokağı arkadaşlar. Bangla Walking Street olarak geçiyor. Sağlı sollu eğlence mekanları var. Havalimanına giden araçlar da bunlar arkadaşlar. Yine Patong sahilin önünden bu araçlara binip havalimanına geçebilirsiniz. Burada bir polis grubu var. Fotoğraf çekiyorlar. Görevimizin başındayız fotoğrafı. Akşamları burada genç bir arkadaş canlı müzik yapıyor. Çok da keyifli bir ortam oluyor. Gelip dinlemenizi tavsiye ederim. Şey yasak, havai fişek patlatmak yasak. Cezası var. Hatta Pattaya'daydı galiba aynen. Orada şey yazıyordu. Yanlış çevirmediysem hapis cezası falan da veriyorlarmış. Ya para cezası var. Hapse kadar gidebiliyormuş eğer yanlış çevirmediysem İngilizceden. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Phuket Old Town'u göstermek istemiştim. Gösterdiğimi de düşünüyorum. Aslında Phuket çok büyük bir alan. Yani çok farklı yerlerine gidip gezebilirsiniz. Ama işte Patong'u gösterdim sizlere bir önceki videoda. Bu videoda Phuket Old Town'u gezdik. Bakalım bir sonraki videoda kafamda bir şeyler var ama göreceğiz hep birlikte. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biri şapkasını düşürmüş.